Yenileme TT'nin geçen bölümünde yenilemenin temeli olan birçok aksesuar ve parçayı temin etmiş ama zincir ve dişli setini almayı unutmuştum. Telefonla eve pizza sipariş eder gibi zincir dişli sipariş edip bana çok kızgın olan ve benim getireceğim malzemeleri bekleyen Özkan'a yetiştirmiştim. Özkan ise malzemeler eline geçer geçmez temel tasarım revizyonlarını tamamlayıp jant lastik değişimini bitirip ardından egzoz değişimini de tamamlamıştı. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor olacak. Başlıyoruz. Şimdi abi buna ben kaç lira verdim? Cüzbunu desen. Elciklere de ekle. Vites pedalını da aldım ama bunu aslında gereksiz aldım. Buna gerek yoktu ya. Bunu da ekle. Gidon şarttı. Gidon yamuktu. Sonra 400 disklere verdim. Başka neye verdim? 450 egzoza verdim. Hesaplayalım. Ne yapıyorsun ya? Kahvaltı mı yapıyorsun? Aynen abi, ne yapalım? Hesap, kitap, kahvaltı. Baksana açma yiyoruz ya. Motor seni açmaya düşürdü. Abi hesaplıyorum. Sen 5000 dedin bize ama. Ben 5000'i geçeceğiz gibi dedim abi. Geçeceğiz gibisi ne olur? 5500-6000 olur abi. Burada öyle çıkmıyor rakamlar. Ne yapacağız Özkan? Bankaya gidip kredi çekeceğiz. Abi bu işin bir de şeyi var. Daha boyaya gelecek bu iş. Boyadan Doğru. sonra toplanırken eksiklikler çıkacak. Çıkacak haliyle. Vallahi biz bayağı bir yoldan çıktık abi. Ama Ya her sabah biliyorsun. Güzel işlerin şeyi var abi. Yani. Ya öyle de her sabah biliyorsun abi, kahvaltıcıya gidiyordum. Açmalıyım dedim bu sabah, ne yapayım? Abi, motor seni vallahi poğaçaya. Neyse motor bitsin de bir yemek yeriz artık. İnşallah. Paramız kalırsa. Kalırsa. Sen ne yapacaksın bugün? Valla ben ağır işlerin hepsini bitirdim. Yoruldum da yani gözlerim çöktü. Şimdi bir gaga kaldı abi. Arka stop kaldı. Onların ayarlamasını yapacağım. Ondan sonra işimiz bitiyor. Boyaya hazırlanıyoruz yani. Süper. Ben daha bir şeye gideceğim. Şu balata uzmanına gideceğim. Balatayla aküyü alayım oradan. Evet. Hem de bir konuşuruz, sohbet ederiz. İyi güzel. Hava bile aydınlanmadı abi ya. Abi, Sabahları çok geç aydınlanıyor herhalde. Abi her gün böyle. Ne yapacaksın? Kış geldi. Kış sezonu. Aynen. İyi, ben kaçıyorum. İyi sen kaç. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Spreyinle birlikte geziyorsun ha, maşallah. Ne yapayım? Elime bulaştı. Motosikletimizin ihtiyacı olan balataları almak üzere bir yerler arıyordum. Nereden alabilirim acaba diye düşünüyordum. Sonradan aklıma balata uzmanı geldi. Balata uzmanı Kenan abi. Tanıyanlar bilir motosiklet camiasında. Balatalar balata uzmanından alır dedim. Kenan abinin yanına geldim. Nasılsın abi? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Abi şimdi projemizden haberim var. Evet, CRF 250L'yi biz süper motoya çeviriyoruz. Bütün aksamını elimizden geldiğince yenilemeye çalışıyoruz. Sen de balata konusunda uzmansın. Bize hani ne önereceksin, ne yapacaksın? Şimdi sana 3 balata önereceğiz ama ondan önce şunu soruyorum. Tabii ki şehir içi kullanacağı için ben direkt Sinterli olarak önereceğim sana. Çünkü biraz da performans olacak galiba. Yani. Normal standartların üstünde bir performans olacak. Yani yanlış hatırlamıyorsam 140 bandında giden bir maksimum hızı olan bir motor. Sen Ama de 160... Orta devri torklandıracağız aslında biz. Evet. Ama tork sonuçta senin kullanımınla beraber 140-150 civarında gidebileceksin. Aynen. Bu da panik frende işte dediğimiz standart balatanın üzerine çıkmış olacak. O da nedir? Sinterli balataya çıkacak. Sinterli balata da panik frende zaten en iyisidir. O zaman bir dakika. Düşük CC, orta CC, büyük CC'ye göre balata değişir. Mutlaka debriyaj da değişir. Debriyaj da değişir. Kesinlikle. Yüksek CC'ye geçtikçe balata Kalite artar. Kalite artması gerekir. Yani Sinterli dediğimiz oraya gelir. Yani Sinterli tabii ki oraya gelir. Zaten ben 250 cc'nin üzerinde organik isteyen müşteri potansiyeline kesinlikle satış yapmıyorum. Ama bu ayrımı yaptık. Kesinlikle. Organik 250 cc altına Doğrudur, geçerli. evet. Eğer biraz daha kaliteli istiyorsanız yarı Sinterli. Organik harici kullanabilen insanlar var. O da uzun ömürlü olduğu için. Ama dediğim gibi yani pahalı ürün isteyen tabii ki bütçesine bağlı. Ama bize kalırsa zaten organik bütün işini görüyor insanlar. Harika. Peki benim makinem 250 cc altı olarak değerlendirilir. Doğru. Bana organik 250.
Yani şöyle, senin kullanımında biraz daha ben Sinterli denemek istiyorum, yanlış anlama ama çünkü orada mutlaka bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Sen çünkü eski 1200 vesaire kullanan bir adamsın. O zaman daha böyle agresif kullanan adama Sen organik çünkü, biraz şey orada kalabilir. ekonomik kullanmayacağını bildiğim için söylüyorum. Anladım. Ekonomik kullanan insanlar şehir içi işe gel git gibi değil. Seninki biraz daha böyle işte yaptığın işten dolayı da görsellik de var. Mutlaka performans da yapacaksın. Harika. Onu anladım o konuyu. Evet. Peki abi şimdi şu aradaki farkları gördüğümde mesela EBC'de şurada bir çizik var. Evet. Bu Gold'da yok. Şeyde Evet. de var. TRV'de 3 tane çizik var. Toz kanalı bunlar. Toz kanalı mı? Toz kanalı dediğimiz şu. Benim bildiğim, çok özür dilerim. Benim bildiğim, ben bunlardan balatanın bitip bitmediğini anlıyorum abi. Tabii ki öyle. Ama zaten yan taraftan da anlayabilirsin ama direkt o toz kanalına bakmana gerek yok. Toz kanal dediğimiz şu. Isınmada zaten şurada Lucas'ta gördüğümüz gibi 3 çizik vardır. Bu performans balata zaten. Tam sinterli. Tamam. Burada ısınmayı geciktirir. Buradan hava kanalı geçer aslında. O zaman performans arttıkça, Evet. kalite arttıkça kanal sayısı da artıyor diyebilir miyiz? Ama her markada değil. Ha, her markada yok. Evet, Lucas bunu başarıyor. EBC'de de var tabii ki Double H serisinde. Ama Lucas'ta 3 çizik vardır. EBC'de 2 çizik vardır. Yani bu tamamen şeyle ilgili. Oyun hamuru gibi düşünelim. Oyun hamuru nasıl yonttuğunla ilgili ya da harmanladığınla ilgili. Lucas da zaten dünya markası o konuda. EBC zaten çok kaliteli arabada ve motosiklette. Ama dediğim gibi Lucas'taki şu çiziklere bakarsan hava ve aynı zamanda toz kanal dediğimiz işlemler bunlar. Isınma problemi bunlarda biraz daha az. Anladım. Özellikle tam sinterlerde ama. Tamam. Peki abi bir balata uzmanına sorulacak bir soruyu sorayım abi. Şimdi sana dünya kadar böyle saçma sorular geliyordur. Şimdi balata işinden anlamayan ama artık kendi motoruna bakmak isteyen adam balatasını değiştirmek istiyor. İnternetten izlediği videolardan nasıl değiştireceğini de öğrendi ama balata seçimi, marka bilmem ne konusunda sıkıntıları var. Evet. Onlara kısacık bir veya iki cümleyle balata seçerken kardeşim şuna dikkat edin diyeceğiniz bir cümleniz var mı abi? Biraz Türk milleti olarak tembel olduğumuz için hani ustaya gitmek tabii ki çay içmek, kahve içmek, sohbet etmek hoşumuza gidiyor. Ama uzun yolda orman yolunda bir yerde kaldınız, balatanızdan da haberiniz yoktu ve balatanız bitti, ne yapacaksınız? O kafada balatayı mutlaka değiştirmeyi herkes bilmeli. Ve çok basit. Çok da basit bir şey. Zaten, ondan yana sıkıntı yok da. Evet. Sıkıntı abi bize de çok soru geliyor. O yüzden bu soruyu soruyorum. Evet. Abi balatayı nereden alayım? Hangi marka alayım? Hangisini alayım? Soruları çok geliyor. Evet. Sen böyle diyen adama balata alma lan mı diyorsun? Hayır tabii ki. Sen alma lan mı diyorsun yoksa şey mi? Hani ya şimdi şöyle. Şunlar kardeşim şu başlıklara dikkat et diyeceğim bir şey var mı? Onu almak istiyorum senden. Ya tabii ki Türkiye'de en bilindik marka zaten EBC'dir. Yani evet. Biz de zaten hepimizin yıllardır bildiği. ana bayilisliğini yaptığımız, stoklu ve ürün çalıştığımız bir malzeme. Lucas öyle. Gold zaten çok eski Türkiye'de. O zaman şunu çıkarıyorum. Evet. Bilindik markaları Bilindik alın. marka. Tamam çok güzel. Peki bir Diğer şey soracağım. markalarda da almayın diyemeyiz. Çünkü şöyle bir durum var. Herkesin bütçesine göre tabii ki. Burada arayan insana da her zaman bütçe soruluyor zaten. Nasıl bütçeniz var? Motorunuz nedir? Ona göre çünkü 3 sınıflandırıyoruz biz burada. Tamam. Peki bu konuyla ilgili çok önemli bir soru daha. Şimdi abi servise gidiyorsun orijinal bir motor mu? Diyelim Honda NC750X. Servise gidiyorsun abi 300 lira balata. Evet. 250 lira veya. Doğru. Daha pahalı. Belki de bilmiyorum Daha pahalı, işte son evet. zamanlarda bilmiyorum. Daha pahalı. Sana geliyorsun diyorum ki abi bu balata kaç lira bu balata mesela? O balata yaklaşık şu an 120 lira. Yarısından daha da az abi. Evet doğru. Bu farkın sebebi ne abi? Sinterli'de de öyle zaten. Sinterli'de Hepsinde öyle. en son bir Afrika TV'nin bir kullanan arkadaşımız geldiğinde 400 TL'di yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Honda'da. Evet. Bize 400 TL'ye 2 ön balatasını alıp gitti. Benim Multistar'dan 373 liraydı. Doğru. Bu farkın sebebi ne abi? Bizde de 240 lira civarında. Onlar şey mi kullanıyor? Yani altın içine altın mı Aslında koyuyorlar bakarsak şöyle zaten TRV Lucas'ı sevmemin tek bir amacı var. Diğer birkaç markaya da İspanya'da daha doğrusu fabrikada üretim yapıyor fason olarak. Zaten ekonomik daralmadan dolayı dünyada birçok fabrika bütün markalar üretim yapıyor artık. Tek markasını kendi üretebilecek gücü yok artık ekonomik olarak. Yani şunu mu demek istiyorsun? Aslında balatalar Hepsi aynı. Ha tamam bak bu çok önemli. Hepsi aynı. Yani Sadece markalar farklı. Serviste 400 lira olan, sende 200 lira olan balata aslında aynı mı abi? Avrupa standartlarında tabii ki. Tamam. Tabii ki. Aslında Yani EBC çok önemli bir şeyi söyledi aslında Kenan abi şimdi bize. EBC ve Lucas zaten baktığımızda orijinalden daha kaliteli. Tamam. Başka bir sorum yok o zaman abi. Çünkü çok sıfır alıp bana gelip burada EBC ve Lucas tercih eden insanlar var. Ön jantı taktık. Bu tozluklar haliyle jant aşağıya inince hafiften çarpmaya başladı. Ben şimdi bunları sökeyim. Plastik olduğu için cırt kelepçeyle kilitleyeceğim bunları. Hafif de ısıtacağım. Birbirine şu şekilde yapışacak. Jantı lastiğe sürtmesini engelleyeceğim. Bu sayede o işi de halletmiş olacağız.
Yapacağımız işlem çok basit zaten. Böyle bir jant kullanıyorsanız bu muhakkak ki çarpacaktır. Bunu engellemek için de plastik kelepçe kullanın. Plastik kelepçeyi uzunluğunuz varsa zaten benim yaptığım gibi yapmanıza gerek yok. Şöyle bir tane buradan atacağım. Hafiften gerdirip bir tane de yukarıdan atacağım ve hafifçe ısıtacağım. Plastik ısıyı görünce şekil değiştirir. Bunu kullanacağız. Bu sayede bu parçayı tekrar bu versiyona uygun bir şekilde kullanacağız. Şöyle sıkıştırdıktan sonra çok ısıtmaya gerek yok. Formunu bozmamak için biraz ısıtmak yeterli. Sonra bekleteceğiz. Isıttıktan sonra hafif bir gerginliğini tekrar alın. Sonra soğuyunca kelepçeleri çıkarabilirsiniz. Bakalım, kontrol edelim. Başka bir şey yapmak gerekecek mi? Gördüğünüz gibi jant arasında en az 1,5 santim mesafe var. Çok basit bir işlemle bu problemi de çözdük. Sende aküler de var. Bir sürü marka var elinde. Bunların Doğru. dağıtıcısısın sen, satıcısısın. Dağıtıcı değilim, ana bayisiyim. Ana bayisi. Evet. Avrupa yakasının ana bayisi. Balatauzmanı.com'dan satıyorsun herhalde. Tabii abi. ki, tabii ki. Aynı zamanda bireysel Pazar olarak yerleri de var, bireysel de var. Hepsinde varız. yani biz. insanlar bireysel olarak bu Perpa'daki senin yerine gelip alabiliyor. Tabii ki, Tamam. tabii ki. Onu da öğrendik. Ama aküyle ilgili de küçücük bir değinelim abi. Biz aküyü de değiştireceğiz çünkü. Hani Evet. motoru o kadar yenilemişken akümüzü de yenileyelim istiyoruz. Bana hangi aküyü vereceksin abi? Ya şöyle, orada tamamen sana bırakacağım aslında. Ben anlatacağım sadece. Çünkü en bilindik ana ağır akımımız zaten Yuasa. Yuasa. Yuasa'yı tartışılacak bence kimse yoktur. Bilmeyen yoktur Türkiye'de zaten. de Evet. kimse tartışacak Aynen. da bir insan yoktur Aynen. diye Ama düşünüyorum. burada BS var, Varta var. Bunlar kötü mü? İkinci kalitemiz Varta diye geçiyor bizde. Varta ile BS zaten aynı klasmanda yürüyor. Hem rakamsal olarak hem de kalite olarak ama BS'yi ben şimdi 6 yıldır satıp da herhangi bir sorun yaşamadığım tek akü diyebilirim. Varta'da BS'yi yaşadın zaten mı? Varta'da şöyle söyleyeyim. Varta'da çok yaşamadım aslında ama Yuasa'da bile zaman zaman olabilir ama BS'de gerçekten bu %1 oranında falan. Şimdi abi ben neden Yuasa veya Varta alayım? Ben bu soru işareti var kafamda. Diyelim benim hani halim Multistra'dan duruyor diyelim. Veya Evet. Vespa var şu anda bende. Akü alacağım. Aküm bitti. Niye BS alayım veya niye Varta alayım veya niye Yuasa Ya alayım? şöyle, Ömür mü bu sadece yani? Bizim için en çok önemli olan soru şu, müşteriye sorduğum zaman ben bütçeden sonra sorduğum şu. Motorunu satacak mısın ve kaç yıl kullanmak istiyorsun? En Uzun büyük- süre kullanmak istiyorsan. Uzun süre ise Yuasa alacaksın. Başka çaren yok. 200 TL ya da 100 TL'nin o makasına bakmayacaksın. Çünkü önemli olan bizim orada seni yolda bırakmamak. Kafamızda bu var. Ama ona göre de fiyatı diğerlerinden yukarıda. Tabii ki mutlaka. Her şey kalitelisi, premiumu, her yani şey atıyorum farklı. Yuasa 5 yıl gidiyorsa o zaman Varta ve BS için 4 yıl, 3 yıl diyebilir miyiz? Yani kullanıma bağlı. Aha. Tam olarak hani odak noktasında yani benim şu an JES kullanan birçok sevdiğimiz abimiz var. 6. yıl Yuasa kullanıyor. Tabii ki bakımını düzgün yapıyor, şarjını yapıyor, kışın beklemelerde kontrolünü yapıyor. Yani motoru ben kilitledim 6 ay nasıl Yuasa bitmez kafasında olan insanlar var. 6 ayda bir akü değiştiriyorlar ama. Anladım, tamam. Yani bunu çözemeyiz yani. orada. Temel şeyimiz o, ömür yani. Evet, şarj aleti önemli ama. Akü olan her insana tavsiye ediyorum ben. Öyle Şarj mi? aleti alın. Şarj edin diyorsun ya. Mutlaka ben şarj sürekli edin. motorumu çalıştırıyorum abi. Şarja gerek Hiç var mı? sorun değil. O kullanmayan bir potansiyel müşteri potansiyelimiz var. Bizim işte Harley durumudur, ufak motor, büyük motor diye ayırmıyoruz. Orada 1 ay, 2 ay böyle kış, hani kar, soğuk, çok aşırı yağmur. 2 ayda zaten ömrü pil gidiyor. Peki o zaman tam o noktada bir soru daha sorayım. Şimdi lityum iyon aküler falan çıktı. Evet. Eskiden bu sulular vardı. Karıştırıyordun, bir şeyler yapıyordun. Kuru bakımsız akü dediğimiz zaten bunlar. Onlar devam ediyor mu o Tabii aküler? devam Hala ediyor. var yani. Tabii kurulumu yapıyoruz onların biz zaten. Ha, siz yapıp öyle veriyorsunuz. Tabii biz zaten ücretsiz kurulum yapıyoruz. Onu zaten özellikle de belirtiyoruz müşterilerimize. Tabii ki istemeyen, kendisi yapmak isteyen müşterilerimiz de oluyor. Bunu zaten şarj ömrü vesairesi her şeyini biz hazırlayıp garanti belgesini kaşeleyip yolluyoruz. Şimdi Varta o zaman o kuru akü dediğimiz sistemi mi kullanıyor? Kuru evet. Kuru bakımsız akü. Yuasa'nın Aynı şekilde o tarzda aküleri var. doğru var. Hepsinde var. Yuasa da aynı şekilde. Ha, hepsinde var. Ha. Evet. Hayır ben şimdi şunu merak ettim. Ben şimdi akü alırken niye öyle bir şey alayım ki abi? Niye karışım yapayım? Zaten direkt- müşteriye bırakmıyoruz biz bunu. Her motora mesela o lityum Her aküler... motora değil. Şimdi yatık dediğimiz aküler var. Atıyorum Cross Tour 1200'de yatık dediğimiz akü var. BMW'de yatık dediğimiz aküler var. Bunlar neden?
yani zaten fabrikasyon önermiyor. Bunları kullanmayın diyorlar. Çünkü herhangi bir yatırmada akma vesaire olabilir. Ama müşteriye ben de şunu söylüyorum. Zaten sen o motoru o şekilde çarparsan motor zaten perte yakın bir rakam çıkacak. Bu akü zaten patlayana kadar zaten o motor pert. Akü patlamaz kolay kolay. Anladım. Ama tabii ki fabrikasyon bize BMW veya işte Honda, Kawasaki neyse ne önerdiyse biz onu söylemek zorundayız. Ama alt bir segmentte bunun sulu hazırlanmış kuru bakım aküleri de var. Rakam fark ediyor çünkü arada. O zaman ben abi olayı şöyle özetleyeyim. Evet. Ya bak konuştuk. Sıkıntı varsa balata konusunda da, akü konusunda da Kenan abi arıyorsunuz. Diyorsunuz ki motorum şu model, şu kadar zamandır kullanıyorum. Şöyle bir şey istiyorum. Evet. Kenan abi direkt olayı anlatıyor. Doğru, evet. Abi 2 saattir bizi boş yere tuttun burada. Biz zaten şöyle arayan insanlar buraya sohbete gelmeye başlıyor artık bir süre sonra. Süper, harika. Çay kahve sohbete geliyor. Sadece ürün almasına da gerek yok. Biz de motorcuyuz çünkü. Aynen. Amacımız Motorcu aynı. muhabbeti başka. Amacımız aynı. Sohbetimiz de aynı. Peki abi bana şimdi hangi balata bir aküyü veriyorsun? Ben sana şöyle önerim olacak. Sen anladığım kadarıyla Kurumuru uğraştırmadın abi. o zaman direkt ben sana BS marka önereceğim. SLA serisini. Aha. Fabrikasyon olarak pil olarak gelir o. Şarjlıdır. Direkt takacağım, kullanacağım. Direkt takıp kullanabileceğim bir Fiyatı ne kadar bunun abi benim motora göre? Şu an distribütörün belirlediği rakam 295 lira. 295. Evet. Çok da uygun bir akü aslında. Bana o fiyattan mı vereceksin? Tabii ki o fiyattan vereceğim. Çünkü distribütör firmamız kızıyor bu konularda. Tamam. Bunun aynı zamanda hazırlık süresi olan sulu ve kuru bakımsız akümüz de 235 lira. Tamam. Ben yani bunu arasında aldım. çok büyük fark yok. İnsanlara bunu çok iyi anlatmak lazım. Bence daha uzun ömürlü ve daha kolay. Tamam, süper. 295'e bunu aldım. Balata hangisi? Bunu vereceksin galiba. Balatayı ben şöyle önerdim sana. Sinter'le önerdim ama tabii ki burada... bu organik olan mıydı? Bunlar offroad olan Offroad bildiğimiz. olan. Yani dağ tepede kullanabilirsin. Aynı zamanda şehir içi de kullanabilirsin. Isınma problemi yok. İstersen şöyle yapalım. Biraz daha ekonomi yapalım senin motorun için. Çünkü orada Aynen, bir bütçe var. Sınırlı. Bir bütçe var. Ama Onda, frenim de tutsun abi. Tabii ki tutacak. Tutmayan fren yapmıyoruz biz o konuda. Şimdi ön arka EBC olarak vereceğim. Tamam. Zaten bir kısım kullanırsın. Ondan sonra eğer o performanstan memnun kalmazsan ki organik bu performanstır aynı zamanda. Tamam. Biz Sinterli'ye geçiririz tekrar seni. Tamam. Bunu dene ondan sonra Sinterli'ye gel. Bunu zaten deneme sürümü olarak vereceğim ben sana. Bu çünkü tamamen yaptığım projeye hediye gibi olacak. Para almayacağım mı? Yok, sen bana vereceksin büyük ihtimalle. Tekrar başka şeylerden. Sonra yine geleceğiz. Projeler yapacağız, tamam. evet. Tamam. O zaman bunları buradan almış oldum balata uzmanından. Evet. Bu eksiklikleri buradan tamamladık. Şimdi gidelim başka bir yerde başka eksikliklerimi tamamlayalım da Özkan bana kızmasın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Abi. Sağ olasın. Sağ ol. Bugün son rötuşlarımızı yaptık. Ön gagayı kestik, biçtik. Onu güzelce ayarladık. Arka stopu yerine oturtturduk. Çalışmasını kontrol ettik. Ön tozlukları tekerleğe sürtmesin diye ayarladık çok basit bir işlemle. Boyadan önceki bütün son rötuşlarımızı tamamladık. Şimdi sırada boya işlemimiz var ama boyadan önce bunu hazırlamak gerekiyor. Motoru komple sökeceğiz. Söktükten sonra boyanacak parçalar boyacıya gidecek. Depo, sele bunlar onarılacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.